Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok kolay, çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem, yeşil ve turuncu olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok kolay, hoş bir patik oldu hanımlar. Model bu şekilde. Patiğimizin tabanı böyle. Topuk kısmı. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler buradaki desen sayılarını birkaç sıra daha fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de desen sayılarını azaltabilir. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimizde kenar bölümünden başlayacağız hanımlar. Krem ipimiz ile 22 ilmek olarak. Öncelikle 22 ilmeğimizi atacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarına bir düğüm atıyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani haroşa. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Son bir ilmeğim kaldı. İpi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Rengimizi de ekleyeceğiz. İlk yeşil rengimi ekleyerek başlayacağım hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Hemen yeşil ile ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yeşil ipimin ucunu şurada kremime düğümlüyorum hanımlar. Şuraya 2 tane düğüm attım. Model kurulumu şöyle. İlk ilmeğimi ördüm. Yanına bir krem örmeden alıyorum. Bir ilmek yeşil örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bir ilmek yeşilimi örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir ilmek yeşil örüyorum. Bir krem örmeden aldım. İpimizin yeşil ipin ucunda gizleyerek getirdim buraya kadar. Bir ilmek yeşil ördüm. Bir krem örmeden aldım. Son 5 ilmek kalana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın bir yeşil ördüm. Şurada 5 tane ilmeğim kaldı solda. Bunu örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi normal düz örerek başlıyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa yani düz örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. İlk modelimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi model aralarında bakın bir yeşil bir turuncu model kuracağız. Model aralarında bir diş haroşa öreceğiz. İlmeklerimizin tamamını krem ipim ile haroşa olarak öreceğim hanımlar. İlk ilmeğimi yine örerek başladım. 22 ilmeğim vardı. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi yine haroşa yani düz olarak öreceğim.
Bu şekilde hepsini örüyoruz hanımlar. Model aralarına krem ipimiz ile bir diş haroşa örüyoruz. Model kurulumunu da renkli iplerle yapıyoruz. Evet, son bir ilmek kaldı. Bunu da yine örmüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Şimdi de diğer rengimi ya turuncumu ekleyeceğim. Sizler daha fazla renkte kullanabilirsiniz artık ipleri değerlendirmek için. Şimdi aynı işlemi turuncu ipim ile yapacağım. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Tekrar turuncu ipimin ucunu da şöyle düğümleyeceğim buraya. Artık model bitene kadar aynı iplerle örmeye devam edeceğiz. Şöyle. İlk ilmeğimi ördüm. Bir tane kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek turuncumu ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Bir tane turuncu ilmeğimi örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bir turuncu örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir turuncu ördüm. Bir kremi örmeden aldım. Son 5 ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın bir krem örmeden aldım. Bir turuncu ördüm. Bir krem örmeden aldım. Bir turuncu ördüm. Bakın yine 5 ilmek kaldı. Bunu örmüyorum, geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Devamındaki ilmeklerin tamamını da yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Böylece ikinci modeli de yaptık. Model aynı şekilde yapılıyor. Sadece renk değiştiriyoruz hanımlar. Sıra sıra bir turuncu bir yeşil olacak şekilde iplerimizi kullanıyoruz. Ve sonuncu ilmeğimi yine örmedim. Bakın ikinci modelimizi de bu şekilde yaptık hanımlar. Model aralarına bir diş haroşa öreceğiz krem ipimizle. Şimdi krem ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi örerek başladım. Krem ipimiz ile ilmeklerin tamamını örüyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını örüyorum. Bu şekilde. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi örüyoruz. Haroşa. Sonuncu ilmeğimi yine örmeden aldım. Evet hanımlar, bakın ön yüzdeyiz. 2 tane modelimizi yaptık. 3. modeli yapacağız. Ben 2 renk kullandım ama dediğim gibi sizler elinizde azar azar kalmış artık ipler varsa onları değerlendirme adına rengarenk de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar yeşil ipimle örmeye devam edeceğim. 3. modelimizi aynı şekilde kuracağız. Tekrar şöyle alttan yeşil ipimi alıyorum. Aynı modeli kuracağım. İlk ilmeğimi örerek başladım. Yeşil ip hanımlar şöyle çok sıkarak şöyle almayalım, gergin durmasın. Bakın biraz esnek bıraktım arkada. İlk ilmeğimi örerek başladım. Yanına bir krem örmeden alıyorum. Bir ilmek yeşili örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar bu işlemi yapacağız hanımlar. Bakın son 5 ilmek kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. İlmeklerimin hepsini arka yüzde haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi yine şöyle örmeden aldım. Geri döndüm, ön yüzdeyim. 3. modelde bitti. Tekrar şöyle krem ipimi alıyorum. Bir diş haroşa öreceğiz hanımlar yine. Krem ipimiz ile yine bir diş haroşa öreceğiz. Yani ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar örüyorum krem ipim ile. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi örüyorum. Gayet kolay bir model hanımlar, gördüğünüz üzere. Hiçbir zorluğu yok. Tekrar ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi ön yüzde
Yine bir sonraki modele geçeceğiz. Bu defa sırasıyla bir yeşil bir turuncu yapıyordum. Turuncu ipimi aldım. İlk ilmeğimi örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir turuncuyu ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Bakın son 5 ilmek kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini normal haroşa olarak örüyoruz. Böylece 4. modelimizi de yapmış olduk. İpi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Evet hanımlar, bakın 4 modelimizi böylece birlikte tamamladık. Şeklimiz şöyle. Şimdi krem ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. Ardından yine aynı modeli kuracağız. Böyle devam edecek. Ben bu patiğime toplamda şu modelden hanımlar 42 tane yaptım. Sayalım, emin olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 tane yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Dediğim gibi örgünüze göre bunu 45 yapabilirsiniz ya da 40 yapabilirsiniz küçük yapmak isteyenler. Bunu sayıyı tamamen değiştirebilirsiniz kendinize göre. Şimdi hep birlikte hanımlar patiğimizi bu şekilde tamamlayalım gelelim. En son model bittikten sonra yine krem ipimizle bir diş haroşamızı örelim. Ardından buluşalım. Patiğimizde kesim bölümünü birlikte yapalım. Evet hanımlar, toplamda 42 tane bu modelimden yaptım ve geldim. Dediğim gibi daha büyük yapmak isteyenler buraya 3-4 model daha fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de bir 2 model eksik yapsalar tam olacaktır. Artık ilmeklerimizi keseceğim. Bu renkli iplerimi de kestim. Uçlarını arkaya düğümleyip gizledim. İlmekleri kesme zamanı. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Biraz gevşek, yani esnek bir kesim yapıyorum. Çünkü patiğimin taban bölümünü örerken bu kesim yaptığım ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağım. İlmekleri rahat çıkartabilmek için bu şekilde gevşek bir kesim yapıyorum. İlmeklerimizin tamamını keseceğiz hanımlar. Ardından tabanımıza başlayacağız. Bu şekilde sırasıyla kesimimi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye şöyle 2 tane de zincir oluşturup ipimizi de kesiyorum. Patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik. Şimdi taban tarafını yapacağız hanımlar. Tabanını yapabilmek için de şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de tercih edebilir. Burada hanımlar şu geniş olan bölümden şu ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya başlıyorum. Bakın hemen ilk kenar ilmek yerimiz şurada. Burada ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Krem olan yere girdim. İlk ilmeğimi çıkarttım. Hanımlar sırasıyla kenar ilmek yerleri var. Yeşil, krem, turuncu. Bunlara sırasıyla girerek ilmekler çıkartıyoruz. İlmeğin 2 kanadına birden girelim. Daha sağlam oluyor. Hemen şuraya 2 tane düğümümü atıyorum. İpimin ucunu düğümledim. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi böyle çıkartıyorum. Şu ipin ucunda gizleyerek götüreyim. Bakın şurada 5 ilmeğimiz oldu. Devam edeceğim sırasıyla. Şu 6. ilmeğim. Şu 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz hanımlar. Ta ki şu diğer uca kadar. Ben bu uçtan diğer uca toplamda 85 ilmek çıkarttım. Siz buraya model sayısını benden daha fazla yaptıysanız ilmek sayınız 85 değil de 91 olur, 93 olur. Değişiklik gösterir. İlmek sayısı da artar. Model sayısını benden eksik yaptıysanız da ilmek sayınız 79 olur, 81 olur, azalır bu şekilde. Şimdi bu uçtan diğer uca ilmeklerimizi çıkaralım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım. 85 ilmeğim var. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimizi hanımlar sıra sonuna kadar yine
düz olarak yani haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Burundan başlayarak tabanımızı yapacağız hanımlar. Tabanı şöyle yapacağım. Şişimde 85 ilmeğim var. 7 ilmek buruna ayırıyorum. Geriye 78 ilmeğimiz kalıyor. 78 ilmeği de 2'ye bölünce yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Bu aşamada sizler şöyle yapabilirsiniz. Mesela sizin şişinizde 85 değil de 91 ilmeğiniz var. 91'den 7'yi çıkaracaksınız. Geriye 84 ilmek kalır hanımlar. 84 ilmeği de 2'ye bölünce yanlara 42'şer ilmek düşer. Hesaplama böyle yapılacak. Ben şimdi tabanımı yapabilmek için öncelikle ön yüzdeyim. Buradaki ilk 39 ilmeğimizi öreceğim. İlk 39 ilmek öreceğiz. Bakalım 6 olmuş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimin burun kısmı için bir 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda hanımlar bu kenarda da 39 ilmek kalıyor. Şimdi 7 ilmek daha ördüm, geri dönüyorum. Bu bölümde hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum hanımlar. 7 ilmek ile bir diş haroşa oluştu burada. Taban 11 ilmek olacak. 11 olana kadar her sırada yanlardan birer birer ilmek ekleyerek ortaya geçecek hanımlar bu ilmekler. 11 ilmek olacak. Şimdi yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Önce 7 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim. 8 etti. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğim oldu. Geri döndüm. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 10 etti. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeği böyle örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Artık 11 ilmek ile tabanımızı öreceğiz hanımlar. Kesimler başlayacak. Yine ip karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Şöyle yapacağız. Tabanda 11 ilmeğim var. İlk 10 ilmeği öreceğim. 11. de kesimimi yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndük. Taban böyle kesilmeye devam ediyor. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmek öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Aynı işlem devam ediyor. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 10 ilmek örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Taban 11 ilmek olarak bakın. Şöyle örülüyor. Her kesimde yanlardaki ilmek sayıları da
şöyle azalmış oluyor. Hanımlar biz bu kesme işlemine devam edeceğiz. Ta ki her iki taraftaki bu sağ ve soldaki ilmeklerimiz de bitene kadar. Aslında her seferinde hanımlar tek tek ilmek saymaya da gerek yok. Bakın taban ile kenar arasında boşluk bir görüntü var. Şu tabanda son bir kalana kadar öreceksiniz. Sonuncuda kesimi yapacaksınız. Bu şekilde de örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 11 ilmek olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı 11 ilmek olarak ördüm geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 11 ilmek ile patiğimin arka bölümünü yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Bu arka bölümde şöyle yapacağız. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum ilmeklerimi. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 10 ilmek kaldı böylece. Bu aşamada hanımlar bakın kenar ilmek yerleri var buralarda V şeklinde. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece tekrar 11 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde hem arkayı örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmek çıkarttım. Tekrar 11 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası 11 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği şöyle kesiyoruz ve sıradaki yani bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girip ilmek çıkarıyoruz. Geri döndük. Yine aynı işlem, ilk ilmeği aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum ve geri döndüm. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek hemen şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin arkası böyle örülecek. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi ilmekleri keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Şu ipimin ucunu da gizleyerek götüreceğim. Kenarlardan kalan iplerimiz onlar. Bu şekilde ilmeklerin tamamını kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen bu ilmeği alıyorum. Şöyle dibine battım. Bir tane de zincir çektim hanımlar. İpimizi artık kesiyoruz. Patiğimizi tamamladık. Hemen iplerimin ucunu gizleyeceğim önce. Sonra da patiğimizi kenar oyası yaptım. Nasıl yaptığımı sizlere kısaca göstereceğim. Şöyle. İpleri gizleyelim hanımlar. Ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Yoksa hoş bir görüntü olmaz. Güzelce gizleme işlemini de bu şekilde yaptık. Evet, patiğimizi bitirdik hanımlar. Patiğimiz şöyle. Hemen kenar oyamızı da göstereyim. Bakın. Şöyle 2 sıradan oluşan bir oyamız var. Kenar oyamızın ilk sırasında yeşil ipimizi kullandım ben. Şöyle yeşil ipim ile önce bir ilmek oluşturacağım. Bu şekilde. İlk başladığımız yerden itibaren şöyle yeşil ilmeğimi buraya sabitliyorum. Hanımlar, kenar oyamızın ilk sırası. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına batarak ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Biraz gevşek bir kenar oyası yapalım hanımlar. Sıkmayalım, yoksa patik boğazı dar olur. Ayağımız girmez. Bu şekilde kenar oyamızı yapıyoruz. Şöyle. Hanımlar, bu şekilde patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar dolanalım ve gelelim.
Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. Şimdi şuraya da bir zincir çekip yeşil ipimi kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunu gizleyeceğim. Sonra kenar oyamızın ikinci sırasını göstereceğim. İkinci sırasında da diğer turuncu ipimizi kullanacağız. Hemen şöyle ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizliyorum. Evet, şimdi de turuncu ipimi aldım. Kenar oyamızda ikinci sıramız. Şimdi turuncu ipim ile öncelikle bir ilmek oluşturuyorum. Sonra bu kenar oyamızı bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ipe girdim, pardon. Şu ilmek yerine girerek, şu kenara girerek ilmeğimi buraya sabitledim. Hanımlar, ters sık iğne yöntemi yapacağız. Yani geri geri gideceğiz. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine batarak şöyle ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi gizliyorum. Geri geri giderek sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bir gerideki sık iğnenin içine girerek şöyle ilmek çıkartıyoruz ve tığımızdaki 2 ilmeği topluyoruz. Kenar oyamızın ikinci sırası da bu şekilde ters sık iğne yöntemi ile yapılacak. Dileyen normal düz sık iğne tekniğiyle de yapabilir. Dileyen tek sıra kenar oyası yaptıktan sonra bırakabilir. Artık bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, patiğimizin çevresini yine ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamın ikinci sırasında tamamladım. İlk başladığım yere kadar getirdim. Yine buraya da bir tane zincir çektim ve artık turuncu ipimi de kesiyorum. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen bu ipimin ucunda yine gizleyeceğim. Sonrasında patiğimize bir bütün olarak bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına, şuralara girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Şöyle. Gayet güzel, kolay bir patik oldu hanımlar. Ayağı saran bir model. Bakın. Patiğimiz görüntü itibariyle hanımlar şöyle haroşa örgü olduğu için bakın. Gayet esnek, ayağı saran bir yapısı var. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar bu modeli. Dilerim sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Patiğimizin ayaktaki duruşu da işte bu şekilde hanımlar. Patiğimizin tabanı, kenarları, bakın topuğumuz. Hiç dikişi yok. Çok rahat, kullanışlı, şık bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.